dış mihrakların oyununu bozduk. Bozduk hani. Değil mi abi? Sevgili dostlar, kıymetli takipçilerin hepsinden var YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi neredeyiz? Kayseri sofrasındayız. Kayseri sofrası Turgut Özal Bulvarı'nda Kademoğlu Camii'nin tam karşı sokağında Waffle Art'ın arasında bir yer. Dostlar, arkanıza yaslanın. Bu harika videonun tadını çıkarın. İçeride neler neler var. Bildiğiniz Kayseri sofrası, her şey var. Hadi buyurun efendim. Abi şimdi ne yapıyoruz? Şimdi katmerimizin sosunu hazırlıyoruz. Bunun Ne var abi içerisinde? Vita yağımız var, tereyağı var, bir de tahinimiz var. Vita yağı olmazsa olmazı bunun. Vita dediğimiz ne yağ oluyor abi? Eski susuz katı yağ, susuz yağ bu. Ha. Evet, yani eskilerden kalma bir yağ bu. Anam babam usulü devamı yine bu şekilde. Bu biraz ısınıp kendini şey yapacak. Çok sıcak olduğu için dinlemeye alıyoruz. O ara bu dinlenirken hamurumuzu yapacağız. Hamurumuzu açacağız. Tabii, yoksa hamurun üzerine döktüğümüz zaman hamurunuzu ezer. Bu da yine katmere özgü. Tabii katmerin kendi hamuru bu. Böyle kocaman sakız gibi bir şey. Evet, abi. biraz bu kıvamda olması gerekiyor. Hafif cıvık kıvamda olması gerekiyor. Yoksa istediğimiz lezzeti bulamayız bunda. Abi şimdi katmer benim en çok sevdiğim lezzetlerden biri. Tabii katmer çok ayrı bir lezzet. Cidden çok ayrı bir lezzet. Bunu Kayseri'de değil mi? Kayseri'de insanlar sabah kahvaltısında çok tüketir. Özellikle Ramazan ayında sahur yaparken tüketirler. Abi peki bir şey soracağım. Şimdi Tabii. biliyorsun Antep'in de katmeri var. Antep katmerinden çok farklıyız. Yani Antep katmeri arasında kaymak var, şam fıstığı var. Onlarınki tatlı. Bu Tabii, ne? Seninki tatlı. ne tatlı ne Benimki tuzlu değil ne mi? tatlı ne tuzlu, ikisinin arasında bir lezzet. Ve bunu ekmek yerine kullanabiliyorsun. Ekmek niyetine sade yiyebiliyorsun. Nutella'yla yediğiniz zaman çok ayrı bir lezzet veriyor. Nutella kaymak balla da yediğiniz zaman gerçekten çok ayrı bir lezzet veriyor. Tadına doyamıyorsunuz. Beni can elimden vurdu şimdi Mahmut abi. Var ya. Abi bayağı da emek istiyor ya. Bu biraz emek isteyen bir şey. Şimdi bir şey 3-4 aşamadan geçiyor. Bunu ilk başta açıyorsunuz, dinlendiriyorsunuz. bir de bunun sopası da şey gibi değil. Yağlamadaki yaptığın pişirdeki Evet, gibi değil yani. Oklava, bu oklava da çok eski bir oklava. Tam onu diyeceğim bak. Şimdi ağzımdan aldım. Gerçekten bu oklavanın herhalde bir 40 senesi vardı. Ey maşallah. O zaman anneanneden falan mı kalma abi? Annemden kaldı. Annemden kaldı. Tabii benim. Ona kimden kaldı acaba? Mı yoksa ona belki annemin çeyizinden olma bir şeydir bu, yani annemin çeyizinden kalma bir oklavadır. Oo. O zaman lezzeti daha bir ayrıdır ya. Gerçekten şu dükkan yansın, bu oklavaya bir şey olmaz. Aman Allah korusun abi. Allah korusun. Yani benim için o derece kıymetli, değerli bir şey. Ya maneviyat çok farklı bir şey ya. Tabii maneviyata bu zamana kadar hep önem verdim. Yani maddiyatı hiçbir zaman aramadım. Şimdi ilkini yaptık, orada dinlenmeye aldık. Tabii o dinlenmeye aldı. O şimdi biraz sonra onu soslayacağız. O dinlenirken bunu hazırlıyoruz. Anladım. Peki abi şimdi şunu sormak istiyorum. Bu yani her müşteri geldiğinde muhakkak bu kadar uğraşmıyorsundur. Yok tabii, şimdi ben bunu bunu hazırlayıp bekletmemiz gerekiyor. Yani çünkü bu müşteri geldiği zaman, katmer istediği zaman bekleyin işte bir saat hazırlayayım değil. Tabii, bunu hazırlıyoruz, derin dondurucuya atıyorum. O şekilde burada yemek isterse pişiriyorum, evine götürmek isterse donmuş bir şekilde veriyorum. Evinde kendisi tava üzerinde pişiriyor onu. Çok güzel. Çok kolay, çok rahat pişimi vardır yani, böyle uğraştırmayacak bir şekilde.
Dostlara o zaman diyorum ki Kayseri sofrasında Mahmut abiden bunların dondurulmuş, böyle aslında dondurulmuş dediğimize bakmayın. Normalde günlük yapıyor. Tabii günlük yapıyoruz. Ama hazır halde alıp evinizde yapabiliyorsunuz ve inşallah da Allah gönlüne göre verir abimin. Bunları artık mandıralarda vesairede buluruz. Şimdi abi tezgahı temizliyoruz herhalde. Tabii. Bu ununu alacağız. Peki şimdi mayasında, ununda farklı bir şey var mı bunun? Yok, katmerin hamuru sadece un, su ve tuzdan oluşuyor. Ha. Ekstra bir şeyi yok malzeme olarak. Bunun bir tek sosu önemli. Sosunda da dediğim gibi Zaten tahin, tereyağı, yağ ve tereyağımız var. vite yağı dedik ona. Ben şimdi Evet. hemen bu arada o sosu da görmek istiyorum. Abi senin burada sucuk falan var mı? Sucuk da Kayseri'den getirtiyorum. Ben özel el yapımı sucuk. Fabrikasyon değil, içerisinde herhangi bir koruyucu madde yok. Bu marketlerde satın aldığımız ürünlerde dışarıda rahat sergileyebilmek için bunun içine koruyucu madde katıyorlar ki Bozulmasın, uzun ömürlü bozulmasın olsun diye. Evet. Ama sende öyle bir şey yok. Ben Kayseri'den özel yaptırıyorum, getiriyorum ve Oh. Şöyle uzaktan çekeyim. Elinle de ekstra böyle yapıyorsun. Abi şimdi Tabii. sen bunları hep anneden gördün, büyüklerinden gördün ve uyguladın, doğru mu? bunların hepsi annemden kalma. Evet, onlar annemin öğrettiği şeyler. Vay be. Bazı püf noktaları var. Ha, helal olsun. Şimdi hamurumuzu soslayacağız. Şöyle yukarıdan çekeyim. Bu da aslında önemli değil mi? Eser miktarda dökmen lazım. Tabii Çok ki de, dökersen tabii. Çok bozar. dökersen, şöyle bir şey var, çok kıtır olur böyle mesela bunu bazen arasına peynir domates koyup dürüm gibi yiyorsun. Evet. Dürebilmek için kıvamını ayarlaman lazım çünkü içindeki tahin kıtırlığını artırıyor, sertleşiyor. Ama kıvamını da dökersen Sıkıntı yok. sıkıntı yok, onu rahat bir şekilde dürebilirsin. Vallahi billahi. Nasıl güzel koktu tahin falan. Bu birinci katmanımız, doğru mu? Mu yoksa hani iki tane açınca Yok, bu ikisi de ayrı olacak. Tabii bunu şimdi hamuru tamamen yağlayacağız. ha böyle yediriyorsun komple. Tabii. O zaman senin bu masa da buna özel. Masayı özellikle bu boyutta yaptırdım ben. Rahat çalışabilmek için bunu ne kadar ince yaparsam o kadar güzel olur ve tel tel dağılır. Diyor ya, ne örüyorsun hacım diyor ya. Kayseri işi. Ne ördün hacım? Kocaman bir şey yaptın burada. Kayseri'de bir şey vardır, bir nöryondan 5 nöryon çıkar. Adam yine der ki ne örüyorsun der, o der ki ne örüyorum sen ne örüyorsun der. O der ki ne örüyorsun işte uğraşıyoruz başka ne örüyorsun der. Böyle devam eder bu nöryon kelimesi. Vallahi çarşaf oldu bu ya. Allah Allah. Emin ol ilk defa bak, yemesini çok severim ama yapılışı çok bambaşka bir şeymiş. Az önce ben dedim ya, waffle'la kıyasladım ya abi bunu. Evet. Waffle hikaye abi. Geç, buradaki emek daha fazla. Waffle'ın bir şeyi yok ya. Waffle kurban olsun buna. Ha, etrafını da bir şekilde artık kapatıyorsun. Mühürlüyorsun yani etrafını. Evet. Sonra da sarmaya başlıyoruz şu an anladığım kadarıyla. Arkadaşlar inceliğini görün. Kocaman hamurdu. Nasıl kabardı oraları. Vallahi ilginç bir şey ya. Şimdi bunun biraz daha dinlenmesi gerekiyor. Tamam. Çünkü yağ içine geçmesi lazım. Özdeşecek değil mi? Tabii bunu kenara alacağım şimdi. Ötekine başlayacağız anladığım kadarıyla. Mı? Evet. Tamam. Evet abi, şimdi ötekini de hallettik. Evet, onu da yağladık. Şimdi bunları beze haline getireceğiz. Bu şekilde döndürüyoruz. Halen yapışmamaya devam ediyor. Gayet güzel ya. Evet. Şimdi Bunu- sen burada tartıyorsun. Normalde Tabii ya normalde evde yapanlar tartmaz ama ben işte belli bir kıvamda ölçüde ayarladım kendime göre. bir de ticari faaliyette bulunuyorsun abi, normal. Hem hesabı kitabı uygun olsun biraz daha böyle hepsi eşit olsun yaptıklarımın diye.
Kaç gram yapıyorsun abi? Bunu 175 gram yapıyorum. Güzel. Yani daha doğrusu şöyle bir şey. İlla 175'i noktalamıyorum. 176 oluyor. 3 aşağı 5 177 oluyor. Anladım. Ortalamam 175'te kalıyor. Ekmek kadar bir şey yani. Değil mi? Ekmeğin gramajı da 150 ile 200 gram arası değişiyor. Evet. Evet dostlar, şimdi Mahmut abi dış mihrakların oyununu bozduk. Bozduk hani. Değil mi abi? Hadi besmelemizi çekelim, bir tadına bak bakalım. Sıcak mı ama dikkat et önce. Nasıl? Güzel değil mi? Ben Güzel de mi? bakmak istiyorum tadına. Bismillahirrahmanirrahim. Efsane ötesi. Mükemmel ya. Vallahi billahi dostlar. Hiç gerek yok ya. Yani şunu ye abi. Dediğin gibi tam sahurluk ya. Sen şimdi bunu al böyle ufak ufak ye. Bir tane de peynirli yaptık dostlar. İlk yediğimiz Nutella'lıydı. O yüzden dedik. Waffle'ın Amerika'nın oyununu bozuyoruz. oyununu bozma diye. Şimdi bu da beyaz peynirli. Beyaz peynirli. Bunun da tadına bakacağım. Hakikaten çayla mayla böyle 10 numara gidiyor. Mükemmel bir 10 numara geçiyor. Ya katmerin şu güzel tarafı var. Bütün ürünlerle lezzetli bir şekilde yiyebiliyorsun. Yani her ayrı ayrı yediğin zaman, tatlıyla yediğinde ayrı bir tat, tuzluyla yediğinde ayrı bir tadı alabiliyorsun. Nirvana'ya ulaştırır abi. Böyle güzel bir şey yok. Bak sana bir şey diyeyim mi? Şimdi evet, hepsinin ayrı bir yeri var. Sıkmanın ayrı yeri bir var. Tamam, biz hani waffle'la dalga geçiyoruz. Onun da ayrı bir yeri var ama Evet. bu başka bir şey ya. Yani şu lime olması var ya, bak abi. Evet. Ya buna işte Ya. tel tel dağılması, bunun için çok emek sarf ediyorum. Gerçekten buna çok uğraşıyorum. Abi umarım istediğim boyuta getirirsin İnşallah. bunu. İnşallah. Dostlar gelin, yine diyorum, Kayseri sofrasında bu harika lezzetin tadına bakın. Alın, evinizde buzluğunuza koyun. Ki çocuklarınızın rahatlıkla yedirebileceğiniz bir ürün. Benim çocuğum alıştı ve annesine 2 günde bir, 3 günde bir katmeri çok özledim. Katmer yap. Abi özlenmeyecek bir şey Tabii. değil ki ya. Ya bak Yani- şuna bak. Şuna bak ya. Benim Instagram sayfamda da çocuğumun yediğini görebilirler. Kayseri Katmeri diye Instagram sayfam var. Kayseri Katmeri yazınca direkt ben çıkıyorum. Orada videolarımda kızım, işte biz ilk acemilik zamanımızda yapmıştık. Yerken çekmiştik onu. Çok rahat çocukların sevebileceği bir şey. Yani kahvaltı yapmadıkları zaman rahatlıkla katmeri sevdirerek yedirebilirsiniz. Yenilmeyecek gibi değil. Yine arasına bir şey koymadan bile yenir. Tabii sade olarak da yiyebilirsiniz ama işte hani biraz şöyle bir şey, annelerin de çocuklarına rahatlıkla işte böyle zorlanmadan yedirebileceği bir şey, yani çocuk isteyecektir eminim buna. Çok lezzetli, çok güzel bir şey. Eline koluna sağlık abi. Afiyet olsun. Kaç puan veriyorsun Taha buna? 4 milyon. 4 4 milyon puan. Wow. Çocuklar da yesin mi bundan? Herkes yesin değil mi? Ne diyoruz o zaman? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet sevgili dostlar.
hepsinden var YouTube kanalımızda. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kayseri sofrasında Mahmut abiyi muhakkak yine diyorum ziyaret edin. Ondan sonra sucuğundan alın. Katmerinden alın. Evet. Yağlamasından yiyin. Mantısından yiyin. Beklerim. Yani sanmıyorum tatmadığınız lezzetler vardır burada. Tamam, Adana'nın yemek kültürü çok farklı ama Kayseri'nin de kültürü farklı ve güzel bir lezzet tadacağınıza eminim. Aynen öyle abi. Evet dostlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bekliyoruz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Düşürdün lan. Heyecanlı.